Merhaba değerli izleyiciler. Teorik minimum serimizin bugünkü bölümünde elektromanyetik alan denklemlerini yöneten Maxwell denklemlerini, kuantum fiziğinde oldukça önemli bir kavram olan kara cisim ışımasını ve parçacık dalga ikileminin kökenini sorgulatan fotoelektrik etkiyi inceleyeceğiz. Kahvelerinizi alın ve gelin bu değerli bilgileri birlikte keşfedelim. Öncelikle Maxwell denklemlerinin ayrıntılı bir analizini yapacak ve sembolik olarak formüle edeceğiz. Bu denklemler klasik elektrodinamiğin, optiğin ve elektrik devrelerinin temel taşıdır ve telekomünikasyondan güç sistemlerine kadar çeşitli alanlardaki modern teknolojik gelişmelerin çoğunun temelini oluşturur. Maxwell denklemleri elektromanyetizmanın temel ilkelerini kapsar ve hem teorik araştırmalarda hem de pratik uygulamalarda oldukça önemlidir. Sağlayacağımız sembolik gösterimler ve çıkarımlar elektromanyetik teorinin çeşitli bilim ve mühendislik disiplinlerinde anlaşılması ve uygulanması için temel teşkil etmektedir. Evet, şimdi Maxwell denklemlerinin ilk denklemi olan Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon kanununa bakalım. Şekilde gösterildiği gibi, gördüğünüz gibi bu denklem Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon kanunu olarak bilinir. Ve bir zamanla değişen manyetik alanın, şimdi manyetik alanımızı şöyle tanımlıyoruz. Şurada zamanla değişen bir manyetik alanımız var. Kapalı döngü etrafındaki elektrik alanını indüklediğini belirtir. Bu ilke transformatörlerin ve indüksiyon motorlarının işleyişi için temeldir. Şimdi burada elektrik alan vektörünü E temsil eder. Ve volt bölü metredir birim başına. Volt bölü metre birimi. B ise Weber bölü metrekaredir birimi. Şu şekilde yazıyoruz. Birimleri önemli. Bu da manyetik akı yoğunluğunu temsil etmektedir. Şimdi sol tarafta elektrik alan etrafında bir kapalı döngü oluşturuyorsa, şöyle bir elektrik alanınız var. Bunun etrafında kapalı döngü oluşturacak şekilde L vektörümüz var. C boyunca olan çizgi integrali S yüzeyi tarafından sınırlanan manyetik akının negatif değişiminin hızına eşittir. Şimdi bu kapalı döngü etrafında bir S bölgesi oluşuyor. S alanı. Ve buradan bir manyetik akı geçtiğini düşünelim. Bu yüzey tarafından sınırlanmış. Bu S yüzeyi tarafından sınırlanmış bir manyetik akı olsun. Manyetik akı tabii ki de bu yüzeye diktir. Normal vektör olacak şekilde. Weber bölü metrekare demiştik birimle. Bu bir manyetik akı vektörü. Peki, manyetik akıdaki bu değişim, manyetik akı zamana göre değişiyor. Şu zamana göre olan türevini gösteriyor, temsil ediyor. Şu kapalı alan yüzeyi içerisinde zamana göre olan değişim burada neyi endüklüyor? Bir elektrik alanını endüklüyor. Buna dik bir şu alanı çevreleyen bir elektriksel alanı indüklüyor. Ve bu manyetik ortamdaki değişikliklere bağlı olarak da elektromotor kuvveti oluşuyor. Şimdi sembolik temsil olarak da bunu nasıl ifade edebiliriz? Elektromotor kuvveti eşittir eksi d phi b bölü dt olmakta. Burada şu elektromotor kuvveti, phi b ise manyetik akıdır. Yani phi b'yi aslında şu şekilde tanımladık. Evet, ilk kanunumuz bu. Şimdi şekilde gördüğünüz denklem Maxwell'in
denklemlerinden ikincisini temsil etmekte. Bu da Ampère-Maxwell kanunu olarak geçerlidir. Bu denklem Ampère kanununu elektrik alanındaki değişimi hesaba katarak genişletir. Ve elektrik alanının zamanla değiştiği kapasitif devrelerdeki durumları da içerir. Ve uzayda ve ortamda elektromanyetik dalgaların yayılmasını tanımlamak açısından oldukça önemlidir. Şimdi bu bağlamda matematiksel olarak türetmeye geçecek olursak, burada H neyi temsil etmekte? H vektörü manyetik alan şiddetini. Bunun birimi amper bölü metre. J akım yoğunluğunu temsil etmekte. Amper bölü metrekare. D de elektriksel, şu D vektörümüzde elektrik yer değiştirmesi alanını temsil etmekte. Bu da Coulomb bölü metrekare olmakta. Şimdi sol taraftaki kapalı integrale gelirsek. Bu arada burada noktalar vektörlerin iz düşümlerini, yani skaler çarpımlarını temsil ediyor. İki vektörün birbiriyle olan skaler çarpımı. Yani mesela şuradaki elektriksel alan değişiminin alan üzerindeki iz düşümü. Burada da manyetik akıdaki değişimin nedir? Çizgi integrali boyunca olan, yani çizgi boyunca olan ki iz düşümü. Bunu temsil ediyor. Şimdi sol taraftaki integralimiz kapalı bir yol etrafındaki manyetik alanın dolaşımını temsil eder. Yine aynı Faraday kanununda olduğu gibi bu da bunun simetriği. Yani öncelikle bizim bir tane kapalı bir yolumuz var. Bu kapalı yol boyunca şurada diferansiyel olarak bir dl vektörümüz var. Dl yer değiştirme vektörümüz. Ve burada bir manyetik alan, yani diyelim manyetik alanı H'ın şu dl üzerindeki iz düşümü olsun. Yani dolayısıyla bu ikisinin diferansiyel olarak çarpımları, yani skaler çarpımı olacak şekilde ve sonra bunu integral olarak bütün daire boyunca genişleteceğiz. Şu kapalı alan integralini, kapalı çizgi integralini veriyor bize. Şu da tabii kapalı alan integralini veriyor. Şimdi buradaki manyetik alandaki değişimler dolayısıyla neyi endüklüyor bize? Hemen gösterelim. Şu alan içerisindeki diferansiyel alan, mesela şurada bir tane ds'miz olsun. ds vektörü nasıl temsil ediliyor burada da? Dik, yani tahta düzlemin dışında dik olarak temsil ediliyor. Ve bu alanın integrali, şu kapalı alan integrali boyunca endüklenen elektriksel akıyı temsil ediyor. J artı dt bölü dt, yani zamana göre değişimini. Şu ikisinin. Yani elektriksel yer değiştirme alanının bir yüzey etrafında kapsadığı değişim oranının toplamını ifade ediyor bu denklemse. Ve bu kanun doğrudan akımlarla değil, aynı zamanda değişen elektrik alanlarıyla manyetik alanın oluşumunu açıklamada etkilidir. Sembolik olarak da bunu vektör cebri cinsinden, yani vektörel çarpım cinsinden nasıl ifade ederiz? Delta çarpı h eşittir j artı dd bölü dt. Evet. Şuradaki çarpım bize neyi veriyor? Manyetik alanın döngü etrafında oluşan, yani şu döngü etrafında oluşan vektörel çarpımını veriyor. Bu aynı zamanda neye eşitmiş? Şuradaki elektrik alanının değişimine eşitmiş. Şimdi de Maxwell denklemlerinde üçüncü denklem olan Gauss'un elektrik yasasına geçelim. Burada yine şekilde görüldüğü gibi kapalı bir yüzeyden çıkan toplam elektrik akısı
yüzey tarafından çevrelenen yük miktarına eşittir. Bu elektrostatik için bir temel ilkedir ve boşluktaki elektrik alan hesaplamalarından karmaşık dielektrik malzemelere kadar her şeyi etkiler. Matematiksel türetimine bakacak olursak, burada rho v hacim başına yük yoğunluğunu temsil etsin. Yani bir tane elektriksel yükümüz var ve bu elektriksel yükün oluşturduğu elektrik alan küresel formda yayılıyor ve bir hacmi kapatıyor. Kapalı bir hacmi temsil ediyor. Küresel anlamda kapalı bir hacmi temsil etsin. Güzel. Şimdi şöyle, rho v dediğimiz hacim başına yük yoğunluğu. Yani Coulomb bölü metreküp. Sol taraftaki ifade ise S yüzeyinden geçen elektrik akısı. Yani şu yüzeyi çevreleyen, yani şu kürenin alanı üzerinden geçen elektrik akısını temsil ediyor. Bu her tarafa bu şekilde yayılıyor elektrik alan akısı ve şu yüzeye, kürenin yüzeyine dik olacak şekilde gösteriyor. Bizim diferansiyel bir alanımız olsun bu kürenin üzerinde. ds olarak temsil edilsin. Burada bütün alan integrali bize yük yoğunluğunu temsil eder. Bu elektrik akısının kapalı bir alan boyunca olan yüzey integrali bize şu yükün oluşturduğu, şu yükün içeride oluşturduğu hacim, belirli bir hacim etrafında, diferansiyel hacim etrafındaki toplam, bunun integral, hacim integralini alırsak şu kapalı yüzeyin oluşturduğu kürenin hacminden bahsediyoruz. Burada bu hacim tarafından çevrelenen toplam yükü temsil eder. Sembolik ifadesine gelecek olursak, burada vektör cebrine göre ifade edecek olursak, şuradaki değişim, elektriksel alanın değişimi bize neyi veriyor? Yük yoğunluğunu veriyor. Şu integral ifadesi bu diferansiyel ifadesini temsil ediyor. Diferansiyel ifadeyi temsil ediyor. Evet, şimdi Maxwell denklemlerinin son denklemi olan Gauss'un manyetizma yasasına bakalım. Bu manyetizma yasası bize şunu söylüyor. Herhangi bir kapalı yüzeyden geçen toplam manyetik akı sıfırdır. Yani burada bir manyetik alanımız var. Gördüğünüz üzere. Şu manyetik alan belirli bir yüzey alanı içerisinden geçiyor. Yani diyelim burada bir manyetik yükümüz olsun. Ve etrafa manyetik alan üretsin. Peki manyetik alan üretirken burada şu bir kapalı diferansiyel alanı temsil ediyor. Kürenin yüzey alanını temsil ediyor. Çok küçük bir noktasının diferansiyelini. Ve diyelim ki burada da manyetik vektörümüz şu şekilde konumlanmış. Şu bölgede. Bunun üzerindeki tabii ki de iz düşümüne bakacağız. Yani şu alan üzerindeki, normal şu yüzeydeki alan üzerindeki iz düşümüne bakıyoruz. Bu da bize zaten diverjansı veriyor. Şu hacim üzerinden tüm hacmi kapsayan bir manyetik alanın diverjansını veriyor. Diverjans da vektör cebrinde oldukça önemli bir kavram. Burada bir uzaklıraksamayı temsil ediyor. Yani buradaki bütün x, y, z kartezyen koordinat ekseninde uzayda 3 boyutlu olarak temsil edilsin bu. X, Y, Z kartezyen koordinat eksenlerinde manyetik alanın bütün buradaki X, Y, Z'deki iz düşümlerinin konuma göre değişimlerini temsil ediyor. Değişimlerin toplamını. Ve bu değişimlerin toplamının üzerinden bir hacim integrali aldığımızı varsayalım. Bu hacim integrali kapalı yüzeyin alan integraline eşit olmak durumunda. Yani buradan ne çıkıyorsa bir şekilde burada yüzey alanında çevrelenmiş durumda. İçeride ne varsa dışarıya da yüzey alanı şeklinde o yansıyor. Peki şimdi bu diyelim burada manyetik alan çıktı ve burada bize buranın sıfır olması neyi temsil ediyor? Yani şu eşittir sıfır. Sıfır olması, bu bir şekilde çıktı diyelim manyetik alan.
tekrar kendi başlangıç noktasına geri dönecek. Yani ve dolayısıyla burada bütün buradaki yol üzerindeki, alan üzerindeki, alana giren ve çıkan, alandan çıkan ve alana giren manyetik alan vektörleri birbirini götürecek. Yani sıfır olacak. Peki yani manyetik alanın diverjansı sıfır olmuş oluyor. Bu bize neyi gösteriyor? Fiziksel olarak açıklaması. Bu bize neyi gösteriyor dedik. Burada elektrik alanları pozitif yüklerden kaynaklanıp negatif yüklerde son bulurken, yani örneğin bizim elimizde bir tane yükümüz olsun, elektrik yükümüz olsun. Bu diyelim negatif yükte başlasın. Herhangi bir şekilde sonsuza giderek pozitif yükte son bulacak. Yani bunlar çift olduğu için, kutup çiftleri olduğu için elektrik alanı uzayda serbest bir şekilde yayılacak. Elektrik alan yüklerinden oluşan. Fakat manyetik alanda burada bunlar şey olarak bulunduğu için, monopol olarak bulunduğu için tek kutuplu, kendi başına, tek başına ve kendi içerisinde kapanıyor bunlar. Ancak mıknatıstaki gibi kuzey ve güney çift kutbu olursa bunlar üzerinde kendi içerisinde akım oluşturuyor bu şekilde manyetik alan. Kuvvet alan akımları şeklinde kapalı bir döngü etrafında tamamlanıyor. Yani başladığı yere geri dönüyor. Burada da buradaki manyetik alanın kuvvet çizgileri, vektörleri çıktıkları noktada, yüzeyden çıktıkları noktada tekrar kendi içerisinde kapanarak geri dönüyor. Ve dolayısıyla diverjansı sıfır oluyor. Yani iraksamıyor. Bu yüzey alanı içerisinde kalıyor. Giriş ve çıkış birbirini götürüyor yani. Evet, kendilerine geri dönerler. Yani bir yerde başlayıp da sona ermezler. Burada manyetik monopollerin olmadığı, yani şimdiye kadar yapılan tüm deneysel gözlemlerde izole manyetik yüklerin olmadığı bulunmuştur. Yani tek başına elektrik yükü gibi izole şekilde değil. Yani sonlu bir alanda, sonlu bir şekilde sonlanıyor ve manyetik çiftler şeklinde bulunuyor. Peki bu da zaten elektrik yükleriyle zıtlık oluşturuyor. Kapalı yüzey entegrasyonundan bahsettik. Bu kapalı bir yüzey, küre üzerinde yapılan yüzey integrali yüzeyden giren ve çıkan alanların, çizgilerin sayısını hesaplıyor ve bunun toplamda birbirini götürdüğünü, yani net akının sıfır olduğunu bize söylüyor. Ve manyetik alan çizgilerinin kaynakları ya da onları toplayan başka bir nokta monopol şeklinde yok. Böylece diverjansın hacim integrali de şurada gördüğünüz gibi sağ tarafında denklemin diverjansın hacim integrali de bu hacim üzerinden sıfıra eşit oluyor. Ve kapalı bir yüzey üzerinden manyetik alanın hacim integrali de sıfıra eşit olduğu anlamına geliyor. Şimdi yine Maxwell denklemlerini çıkarttık. Ve Maxwell denklemleri üzerinden daha ileri noktalara gidelim. Burada örneğin doğrusal olmayan ortamlardaki değişikliklere bakalım. Yani doğrusal olmayan ortamlarda malzemenin cevabı elektriksel yer değiştirmesi ve manyetik indüksiyon. Manyetik elektriksel yer değiştirme D, manyetik indüksiyon da B olsun. Peki elektrik alanı buna karşılık. Elektrik alanı bu şekilde E diye tanımlanıyor. Manyetik alanda H diye tanımlanıyor. Şimdi bu ikisi bunların şuradaki 4 vektör, uzayda gösterilen 4 vektör birbirleriyle doğru orantılı değil. Yani doğrusal ilişkilerde D eşittir E çarpı E oluyor. Eğer doğrusal olsaydı B eşittir de μ çarpı H olacaktı. μ çarpı H. Evet. Burada doğrusal olmamaktan kasıt, yani doğrusal olmayan ortamlardan kasıt, şu ortam uzaysal olarak değişebiliyor. Yani bir fonksiyon, elektrik alanın o konumuna göre, uzaydaki konumlarına göre olan ve de burada da manyetik alanın uzaydaki konumlarına göre olan bir fonksiyon şeklinde değişiyor ve bu iki çarpımda dolayısıyla bize buradaki elektriksel yer değiştirmenin ve manyetik indüksiyonun doğrusal olmadığını temsil ediyor.
Bu değişiklikler harmonik üretim, soliton yayılımı ve diğer doğrusal olmayan optik fenomenler gibi karmaşık davranışlara yol açıyor. Ve analizi sayısal yöntemlerle doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin çözmek için gereken pertürbatif tekniklerle, pertürbasyon teorisiyle çözülüyor. Peki boş uzaydaki dalga denklemlerinin türetilmesi ne götürüyor bizi Maxwell denklemlerinin açılımı? Şimdi elektromanyetik dalgaların o zaman oluşum mekaniğini incelemek lazım bu noktada. Evet, şimdi Maxwell denklemlerinden boş uzayda dalga denklemlerinin türetilmesine geçelim. Boş uzayda kaynaklar olmadan ki Maxwell denklemleri şu şekilde ifade edilir. 4 tane denklem sıralamıştık. Burada elektrik alanın körlü, yani elektrik alanın vektörel çarpımı x ve y, z'deki yer değiştirmeleriyle olan vektörel çarpımı, yani buradaki bir dairesel bir ilişkiyi temsil ediyor vektör cebrinde, vektör mekaniğinde. Şu bize neyi temsil ediyor? Manyetik akının zamana göre değişimini. Ve aynı zamanda ikinci denklem manyetik alanın körlü elektriksel yer değiştirmeyi temsil ediyor. Bunlar zıt çalışıyor birbirine. Yani elektrik alan manyetik alan üretiyor, manyetik alan elektrik alanı üretiyor. Ve şu gördüğümüz şu ikisi de boş uzayda elektriksel yer değiştirmenin diverjansının ve aynı zamanda manyetik akının diverjansının sıfır olduğunu söylüyor. Şimdi burada D ile E arasındaki, yani D ile E arasında bir ilişki var. B ile H arasında bir ilişki var. Şimdi onları tanımlayacak olursak D eşittir epsilon 0 çarpı E diyelim. Ve B de μ 0 çarpı H diyelim. Şimdi bunlar sırasıyla boş uzayda yani permittivity ve permeability veriyor. Bize elektriksel ve manyetik geçirgenliği veriyor. Birisi elektrik alanıyla elektriksel yer değiştirmeyi ilişkilendiriyor. Diğeri manyetik alanla manyetik akıyı ilişkilendiriyor. Evet, buraya kadar tamam. Şu çarpımlar da dolayısıyla şunların türetilmesi de önemli bizim açımızdan. Ve uzayda elektromanyetik elektronların diyelim, elektron veya foton diyelim. Boş uzayda foton taşıyıcı, elektromanyetik alanın taşıyıcısı, kuvvet taşıyıcısı. Bu parçacık uzayda yayılırken elektrik ve manyetik alanların etkileşimi şeklinde yayılıyor. Şimdi elektriksel alan üretiliyor. Bir de buna dik olarak yatayda da bir manyetik alan üretiliyor. Dolayısıyla bunlar uzayda bir doğrusal olarak ilerlerken manyetik alanda buna yatayda ilerliyor. Buna dik olacak şekilde, elektriksel alana dik olacak şekilde. Ve elektriksel dalga burada aynı zamanda dalga fonksiyonu şeklinde, yani sinüzoidal olarak ilerliyor. Ve elektromanyetik dalga boş uzaydaki yayılımızda ışık hızını temsil ediyor. Yani ışık hızı da burada şu ikisinin, elektriksel ve manyetik geçirgenliklerin fonksiyonu cinsinden ifade edilebiliyor. Işığın hızı, yayılım hızı 1 bölü kök μ 0 çarpı epsilon 0 oluyor. Bu bağlamda Maxwell denklemleri özel göreliliğin gelişiminde çok önemli bir ilkeyi temsil etmekte. Bunlar göreliliğin temelini oluşturan bir varsayım olan ışığın boşluktaki hızının sabit ve kaynağın hareketinden bağımsız olduğunu bize göstermektedir. Maxwell denklemlerinin eylemsiz çerçeveler arasındaki Lorentz dönüşümleri altında değişmezliği, Einstein'ı özel görelilik teorisini formüle etmeye yönlendiren kritik bir anlayışı göstermekteydi. Bu teori aynı zamanda zaman, mekan ve eş zamanlık anlayışımızı da temelden değiştirdi. Ayrıca mühendislik uygulama açısından Maxwell denklemleri kablosuz iletişimin temeli olan radyo dalgalarının yayılmasını da açıklar.
Mühendisler bu denklemleri anlayıp değiştirerek elektromanyetik dalgaları etkili bir şekilde ileten antenler ve diğer iletişim cihazlarını tasarlayabildiler. Radar sistemleri nesnelerin konumunu ve hızını tespit etmek için elektromanyetik dalgaları kullanmaktadır. Radyo dalgaları da darbeleri yayan ve bunları bir nesneye çarptıktan sonra geri dönmeleri için geçen süreyi ölçen bir radar sistemi, mesafeleri ve nesne hızlarını hesaplamak için Maxwell denklemlerinden türetilen ilkeleri kullanır. Bu uygulamalar Maxwell denklemlerinin elektromanyetik spektrumdaki çeşitli cihaz ve sistemlerin tasarımına ve işlevine rehberlik ederek çağdaş teknolojik ortamın çoğunu nasıl desteklediğinin sadece birkaç örneğidir. Şimdi de kara cisim ışıması kavramına geçelim. Kara cismi tanımlayacak olursak, gelen tüm elektromanyetik radyasyonu yansıma veya iletim olmadan emen idealleştirilmiş bir fiziksel yapıdır. Analizimiz böyle bir cismin teorik yapısına, radyasyonla etkileşimine ve termal dengede yayılan radyasyonu karakterize eden spektral dağılım fonksiyonu türetilmesine odaklanmaktadır. Kara cisim üzerine düşen her türlü elektromanyetik radyasyonu tamamen soğuran ideal bir nesnedir. Tanımı gereği herhangi bir radyasyonu ne yansıtır ne de iletir. Bu da onu mükemmel bir radyasyon soğurucusu ve yayıcısı yapar. Pratik anlamda hiçbir gerçek nesne bu tanıma tam olarak uymasa da kullanışlı bir yaklaşım modellenebilir. Küçük bir açıklığa sahip içi boş bir metal kutu düşünecek olursak, bu küçük delikten giren radyasyon delikten geri kaçmak yerine iç duvarlardan birden fazla yansıma sonrasında emilmektedir. Bu düzen bir kara cisme benzer çünkü radyasyonun yansımasını ve iletimini en aza indirir ve onu kutu malzemesiyle termal dengeye ulaştığı yerde hapseder. Radyasyon kara cismin içine sıkışıp kaldığında kutunun duvarlarındaki atomlarla etkileşime girer. Bu radyasyonun bir kısmı emilerek atomların enerji durumunu yükseltirken diğer zamanlarda bu uyarılmış atomlar radyasyon yayar. Sonunda emilen enerjinin yayılan enerjiye eşit olduğu bir termal denge durumuna ulaşılır. Termal dengede kutunun içindeki radyasyon duvarların sıcaklığına bağlı karakteristik bir spektruma sahip olacaktır. Bu radyasyonun küçük bir aralıktan kaçtığı gözlemlenebilir ve kara cisim radyasyonunun karakteristiği olan ölçülebilir bir spektrum verir. Kara cisim kavramı idealize edilmiş olsa da termal radyasyonun doğası ve malzemelerdeki elektromanyetik etkileşimler hakkında önemli bilgiler sağlar. Türeteceğimiz spektral dağılım fonksiyonu nesnelerin termal dengede nasıl radyasyon yaydığını anlamada temel teşkil etmektedir. Ve modern kızılötesi astronominin, iklim biliminin ve termal görüntüleme teknolojilerinin çoğunun temelini oluşturur. Şimdi de spektral dağılımın fonksiyonunu türetelim. Spektral dağılım fonksiyonu şu şekilde temsil edilebilir. UV Peki bu neye karşılık gelmekte? Şuradaki V ya da V de diyebiliriz buna. Birim frekans aralığındaki siyah cisim içindeki enerji yoğunluğunu tanımlar bize. Termal denge içerisindeki radyasyon için tanımlanmıştır. Matematiksel temsil olarak şuradaki birim alan başına radyasyon gücü birim frekans başına yani DEV, şuradaki frekansları temsil etsin bu, eşittir UV çarpı DV olmaktadır. Evet, şimdi öncelikle birinci adımda sırayla bu nasıl türetiliyor ona bakalım. Adım 1'de siyah cisim tarafından birim alan başına tüm frekanslar üzerinden yayılan toplam enerji, yani frekansımız V olsun. Frekans V dedik. DEV enerjiyi temsil ediyor. Bunun integrali şeklinde. Adım 1'de burada bir integral kullanmak durumundayız.
Yani şu iki tarafın integrali. Peki burada da ikinci adımda ne yapıyoruz? Adım 2'de DEV'yi V'den, yani belirli bir frekanstan, frekanstaki değişim çok küçük bir değişim, diferansiyel değişim aralığında birim alandan yayılan enerjinin diferansiyel miktarı olarak tanımladık. Şu DEV'yi. Yani DEV'den kastımız şu. V frekansı V artı DV'ye giderken bunun enerjisindeki değişim miktarı. DEV. Şuraya karşılık geliyor. Evet, burada DEV verildiğinde denklemdeki gibi UV ve DV şeklinde ifade ettik bu fonksiyonu. Ve buradan tabii ki de bu V0 herhangi bir V0 başlangıç frekansından herhangi bir V frekansına yayılırken enerji de E0'dan E'ye gitmekte. İntegralin sınırları da belirlenmiş oluyor böylece. Şimdi de Planck yasasına göre sıcaklıktaki spektral dağılım fonksiyonundaki değişikliği inceleyelim. Planck yasası termal denge halindeki bir siyah cisim tarafından yayılan elektromanyetik radyasyondaki spektral dağılımın, yani UV'nin sıcaklık fonksiyonu olarak açıklar. Bir frekansta şöyle gösterelim. Şimdi UV spektral dağılım fonksiyonu. Frekansımız V oldu. Bir frekansta T sıcaklıktaki termal spektral ışımaya bakalım. Yani şuradaki bu frekans bir sıcaklığa karşılık geliyor ve bu sıcaklıkta termal ışıma yayıyor. Bu termal ışımaya BV diyelim ve T fonksiyonu, T'nin bir fonksiyonu olsun. Şimdi şöyle bir denklem var burada. Eşittir 8 çarpı pi çarpı h çarpı v küp, v'nin küpü bölü, burada h Planck sabiti, bölü c küp. Şöyle gösterelim. Bölü c küp. C de ışık hızı, ışık hızının küpü. O da 1 bölü, tekrar ediyoruz, 1 bölü eksponansiyel e üzeri, yani e çarpı h çarpı v bölü k çarpı t eksi 1. E üzeri şu şekilde temsil ediyor. Şöyle gösterelim hemen. E üzeri h çarpı v frekans çarpı Planck sabiti bölü k çarpı t eksi 1. Aşağıda. Yukarıda ne vardı? 8 çarpı pi çarpı h çarpı v küp var. Peki buna ne demiştik? Spektral ışıma. Şimdi bunun grafiğini çizdirmişler. K Boltzmann sabiti bu arada. K'yı da söyleyelim. Sıcaklık arttıkça frekansla ve bu spektrumdaki bu değişimlere karşılık gelen spektral ışımayla olan ilişkileri üzerine bir fonksiyon çizilmiş. Şimdi ona bakalım. Evet, şimdi de bu grafiği çizelim. Öncelikle y eksenimizde UV fonksiyonumuz var. Burada spektrumu gösteriyor, frekansa bağlı olan. Ve spektral yoğunluğu gösteriyor. Ve aşağıda da x ekseninde de hv bölü k Boltzmann sabiti çarpı t var. Şimdi bu değerler aldıkça, burada kesikli değerler aldıkça şu x ekseninde şu şekilde böyle gidiyor. Spektral yoğunluğumuz da şu fonksiyona bağlı olarak değişiyor. Yani bunun bir maksimum noktası var.
maksimum frekansa karşılık gelen, yoğunluğa karşılık gelen belirli bir x ekseninde değeri var. Şimdi burada sıcaklık arttıkça yayılan spektrumun zirvesi, şu zirve değeri, Wien'in yer değiştirme yasasına göre daha yüksek frekanslarda daha kısa dalga boylarına kayar. Ve tüm frekanslar üzerinden entegre edilen toplam enerji de Boltzmann yasasına göre artar. Yani toplam enerji ile radyasyon enerjisi sıcaklığın 4. dereceden kuvvetine eşit olmaktadır. Daha sıcak cisimler her frekansta daha fazla enerji yayarlar. Burada ultraviyole felaketi, yani mor ötesi felaket olarak adlandırılan, tanımlanan Rayleigh-Jeans yasası var. Burada frekans sonsuza yaklaştıkça kara cismin ultraviyole bölgesinde, mor ötesi bölgesinde sonsuz enerjiyi yayacağı yönündeki bir öngörü bu. Fakat gerçekte bu gerçekleşmediği için 19. yüzyılın sonuna kadar klasik teorinin en büyük sorunlarından biri olmaktaydı. Evet, şimdi bu problemin nasıl çözüldüğüne ilişkin bir çıkarımda bulunalım. Burada siyah cismin radyasyonunun toplam yayılım enerjisi tüm frekanslar üzerinden siyah cisim radyasyonunun deneylerle sıcaklığın 4. kuvvetiyle orantılı olduğu şekliyle gözlemlenmiştir. Buna Stefan Boltzmann yasası şeklinde ifade ediliyor ve burada şu denkleme karşılık geliyor. Şurada gösterdiğimiz gibi. Yani burada frekansların değişim spektrumu var. Frekanslara göre değişim spektrumu ve bu belirli bir spektrum alanı sıfırdan sonsuza kadar genişletilerek türetildiğinde şurada radyasyonun yayılımını gösteriyor enerji. Sıcaklığın 4. dereceden bir kuvveti olarak. Peki bunu türettik. Bunu türettikten sonra dalga boyu ve sıcaklık arasındaki ilişki enerjinin katları şeklinde, kuantum kesikli katları şeklinde burada gerçekleşiyor. Gözleme dayalı olarak diyelim zirve yaptığı, enerjinin yayılımının zirve yaptığı nokta karşılık gelen belirli bir frekans var, maksimum frekans var. Bu da şu şekilde, yani lambda max çarpı T eşittir 2.9 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak şekilde formüle ediliyor. Peki bunu tanımladıktan sonra klasik fizik bize diyor ki yüksek frekanslarda siyah cisim radyasyonu sonsuzluğa gidiyor. Yani sonsuzluğa gitme problemi yaşıyor. Çünkü frekans arttıkça enerji de artıyor ve bu da mor ötesi felakete yol açıyor. Bu sorunun çözümü de gösterdiğim şekliyle gerçekleşiyor. Yani 1900 yılında Max Planck'ın madde ve radyasyon arasındaki enerji alışverişinin kuantum yapıdaki ayrık miktarlarda gerçekleştiğini öne süren hipoteziyle çözüm buluyor. UV'nin fonksiyonunu tanımlamıştık. UV'nin şu fonksiyonu içerisinde 8 çarpı pi h v küp bölü c küp 1 bölü eksponansiyel h v k t eksi 1 şeklinde. Şu fonksiyona dayalı olarak şurada sıcaklığın 1 bölü kt'si şeklindeki fonksiyon ters orantılı şekilde değerlendirildiğinde bu grafiği elde ediyoruz. Evet ve burada bize diyor ki burada adım adım çözümleme aşamasında radyasyon ve atomlar arasındaki enerji alışverişi ayrık birimler içerisinde gerçekleşiyor. E eşittir n çarpı hv olacak şekilde. Ve burada n bir tam sayı, h Planck sabiti ve radyasyon frekansını temsil ediyor. Burada tüm mümkün durumlarda, radyasyon durumlarında ve onların Boltzmann dağılımına göre istatistiksel ağırlığı düşünülerek enerji yoğunluğu da türetilmiş bir şekilde bulunuyor. Ve burada tüm enerji durumlarının dağılımına kuantizasyon uygulanarak Planck yasası elde ediliyor. Dolayısıyla nihai formülümüz şu. E eşittir n çarpı h çarpı v. Burada da n de tam sayı katlarını temsil ediyor. H çarpı f frekans yani.
Enerjiyle dolayısıyla frekans arasındaki ilişki, yayılan radyasyonla cismin yaydığı frekansı arasında bir ilişki olduğu burada ispatlanmış oluyor, gösterilmiş oluyor. Deneysel sonuçlarla tutarlı bir teori üretilmiş oluyor. Kuantum mekaniği bu sorunu Planck'ın enerji seviyelerini kuantumlaması yoluyla çözmektedir. Planck elektromanyetik enerjinin yalnızca nicelenmiş miktarlarda, yani HV'nin katları kadar yayılabileceğini veya emilebileceğini öne sürdü. Bu da Planck'ın radyasyon yasasının formüle edilmesine yol açtı. Bu yasa yüksek frekanslarda yoğunlukta hızlı bir düşüş de dahil olmak üzere gözlemlenen spektrumu doğru bir şekilde tahmin etmekteydi. Ve böylece klasik fiziğin öngördüğü sonsuz enerji problemini ortadan kaldırdı. Yani yüksek frekanslarda da enerji yayılımı azalıyor. Bizim önceden çizdiğimiz grafik gibi. Bir eğri şeklinde gerçekleşiyor ve bir tepe noktası var. Kara cisim radyasyonu prensipleri güneş panellerinin tasarımını çeşitli şekillerde de geliştirebilir bu bağlamda uygulamalar açısından. Mesela malzemeler bir kara cismin emici özelliklerini taklit ederek ısının yeniden yayılmasını en aza indirirken maksimum güneş ışınımını emecek şekilde tasarlanabilir. Kuantum mekaniği foton emisyonunun çok düşük sıcaklıklarda giderek daha seyrek ve rastgele hale geldiğini, enerjinin kuantum doğasının baskın hale geldiğini öngörür. Bu rejim kalan radyasyon emisyonlarını doğru bir şekilde tanımlamak için daha ayrıntılı kuantum istatistiksel modeller gerektirebilir. Termofotovoltaik sistemler mesela güneş ışınımını emen ve onu fotovoltaik hücre emilimi için optimize edilmiş dalga boylarında yeniden yayan malzemeler kullanarak güneş enerjisini elektriğe dönüştürme verimliliğini artırır. Aynı zamanda yine siyah cisim radyasyonu uygulama alanlarından fotovoltaik malzemelerin spektral tepkisinin güneş spektrumuyla daha iyi eşleşecek şekilde ayarlanması, enerji dönüşümü için yararlı olan belirli dalga boylarında kara cisimlere benzer şekilde davranan malzemelerin etkin bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bir diğer uygulaması spektroskopi alanında olmaktadır ve spektroskopide aletleri kalibre etmek için standart olarak kullanılır. Kara cisim emisyon spektrumlarının öngörülebilir doğası, onları spektroskopik ekipmanın doğruluğunu sağlamak için ideal referanslar ve kalibrasyon standartları haline getirir. Radyometride ki uygulaması ise elektromanyetik spektrumun çeşitli kısımlarındaki radyasyon gücünün ölçümü kara cisim kalibratörlerini içerir. Bu cihazlar radyasyon yoğunluğunu ve spektral dağılımını doğru bir şekilde ölçmek için temel veya referans seviyesi sağlar. Ayrıca iklim dinamiklerini anlamak ve modellemek için gerekli olan güneş radyasyonu ile dışarı çıkan karasal radyasyon arasındaki dengeyi tahmin etmek için dünyanın kendisi bir kara cisim olarak da modellenebilir. Bu araştırmalar hem teorik hem de uygulamalı fizikte termal elektromanyetik fenomenin temel doğasını göstererek kara cisim radyasyonu ilkelerinin geniş bir bilimsel ve teknolojik alan yelpazesindeki derin etkisini vurgulamaktadır. Planck yasasının geliştirilmesiyle sonuçlanan deneysel gözlemlere ve teorik ilerlemelere odaklanarak kara cisim ışıması ile ilişkili matematiksel modellerin derinlemesine bir analizi sunulmuştur. Ve burada toplam emisyon enerjisi ve tepe dalga boyu ile sıcaklık arasındaki ilişki gibi kara cisim radyasyonunun temel özellikleri analiz edilip türetilmiştir. Kara cisim ışınımının anlaşılmasındaki gelişmeler yalnızca termal ışınımın teorik temelini iyileştirmekle kalmadı. Aynı zamanda kuantum mekaniğinde de önemli ilerlemelere yol açtı. Enerji değişiminin kuantizasyonuyla Planck yasası modern fiziğin gelişiminde bir mihenk taşı olmuştur. Ve söylediğimiz gibi spektroskopi, radyometri ve ötesindeki teorik çerçeveleri ve pratik uygulamaları etkilemiştir. Kara cisim ışınımının ilkelerini denge dışı termodinamiğe genişletmek de mümkündür. Denge dışı koşullarda radyasyon yayılımı geleneksel kara cisim radyasyon teorisinde termal dengeyi varsayar. Ancak birçok pratik durumda sistemler dengede değildir. Denge dışı termodinamik bir sistemin içine ve dışına sürekli bir enerji akışı olduğunda radyasyon özelliklerinin nasıl değiştiğini analiz eder. Ve denge dışı bir durumda başlayan bir sistem dengeye yaklaşırken kara cisim spektrumuna ne kadar hızlı bir şekilde birleşeceği ve bu değişen ortamlardaki radyasyon dinamiklerinin incelenmesini içerir.
Dalgalanma olaylarında ise denge dışı termodinamikte ortalama davranıştan kaynaklanan dalgalanmalar önemli olabilir. Radyasyon bağlamındaki bu dalgalanmaları anlamak, maddenin mikroskopik davranışına dair yeni bilgileri ortaya çıkarabilir. Kara cisim ışınımı teorisinin temelini oluşturan kuantize edilmiş enerji seviyeleri kavramı da özellikle yarı iletkenler alanında derin teknolojik sonuçlara da sahiptir. Yarı iletken cihazlarda enerji seviyelerinin nicemlenmesi, diyotlar, transistörler ve güneş pilleri gibi yarı iletken cihazların çalışmasının arkasındaki prensiptir. Malzemelerin enerji bantlarının tasarlanması yoluyla cihazlar amplifikasyon, anahtarlama ve ışık emisyonu gibi belirli elektronik işlevleri gerçekleştirecek şekilde uyarlanabilir. Lazer teknolojisinde ise lazerler bir malzemedeki elektronların uyarılmış durumlarından fotonların uyarılmış emisyonuna dayalı olarak çalışır. Enerji seviyeleri üzerindeki hassas kontrol, çok spesifik dalga boylarında tutarlı bir ışığın üretilmesine olanak tanır. Kuantum noktaları teknolojisine bakacak olursak, burada da yalnızca birkaç nanometre boyunda yarı iletken parçacıklar kullanılır. Buradaki parçacıklar kuantizasyon etkileri sebebiyle o kadar güçlüdür ki optik ve elektronik özelliklere hakim olurlar ve ekranlarda, güneş pillerinde ve biyolojik görüntüleme uygulamalarında kullanılırlar. Termoelektrik malzemelerde ise ayrık enerji seviyelerini anlamak ve değiştirmek sıcaklık farklılıklarını doğrudan elektrik voltajına veya tam tersi dönüştüren termoelektrik malzemelerin tasarımına bizi götürür. Kara cisim ışınımının çalışmalarından elde edilen ilkeler erken dönem fiziğin basit teorik modellerinin çok ötesinde geçerek modern teknolojiyi ve fizik ve mühendisliğin çeşitli alanlarında devam eden araştırmaları etkilemektedir. Bu alanlardaki her biri kuantum mekaniğinin temel doğasına dair çözüm üreten teknolojiler bir kanıt sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecekteki yeniliklerin potansiyelini de bize gösteriyor. Şimdi de fotoelektrik etkiden bahsedelim. Fotoelektrik etkinin ayrıntılı bir incelemesi, modern fiziğin temel taşı kavramı olan ışığın dalga parçacık ikiliğinin keşfini sunmaktadır. Işığın kuantum tanımına yol açan deneysel verilerin matematiksel analizini içerir ve bu bulguları klasik tahminlerle karşılaştırarak foton kavramını geliştirir. Fotoelektrik etki temel olarak üzerine ışık tutulduğunda metal bir yüzeyden elektronların yayılması anlamına gelir. 20. yüzyıldan önce yaygın olan klasik ışık dalgası teorisi fotoelektrik etkinin gözlemlenen bazı özelliklerini açıklayamadı ve bu da bir kuantum modelinin geliştirilmesine yol açtı. Elektronlar ışığın yoğunluğundan bağımsız olarak yalnızca gelen ışığın frekansı belirli bir eşiğin üzerindeyse metal yüzeyden fırlatılır. Yayılan elektronların kinetik enerjisi gelen ışığın frekansına doğrusal olarak bağlıdır ancak yoğunluğundan bağımsızdır. Bu da klasik beklentilerle uyumsuzdur. Çünkü klasik teorilere göre ışığın enerjisi dalga cephesi boyunca eşit olarak dağılır ve dolayısıyla daha yüksek yoğunluk elektronlara verilen enerjiyi arttırmalıdır şeklindedir. Ayrıca elektron emisyonu için eşik frekansı da olmamalıdır. Tabii bu klasik görüşe göre ve deneysel olarak da bu yanlışlandı klasik görüş. Dolayısıyla burada bir fotoelektrik etkinin kuantum mekaniksel perspektifine ihtiyaç doğdu. Evet, şimdi fotoelektrik etkinin kuantum tanımına bakalım. Bu bağlamda Albert Einstein her bir kuantumun veya fotonun frekansına orantılı enerji taşıdığını öne süren devrim niteliğinde bir teori önerdi. Bu da ışığın anlaşılmasını tamamen dalga teorisinden kuantum parçacıkları da içeren bir teoriye dönüştürdü. Matematiksel olarak türetecek olursak burada Einstein bize neyi söylüyor? E eşittir H çarpı F. Meşhur E eşittir H çarpı F denklemini, H Planck sabiti, F de ışığın frekansı oluyor. Ve burada bir foton metal yüzeye çarptığında şöyle bir foton gönderelim metal plakaya. Şu bizim metal plakamız olsun. Şu da foton olsun. Metal plakaya foton gönderdiğimizde buradaki frekansına bağlı olacak şekilde, fotonun frekansına bağlı olacak şekilde enerjisi metal üzerinde bir iş yapar. Bu iş fonksiyonu tabi elektronun kopma enerjisinden fazlaysa elektron fırlatılır. Ve elektronun kinetik enerjisi Ke diyelim. Ke diye tanımlayalım. Şimdi bir elektron buradan koparttı.
bunun frekansının yüksek olduğunu varsayalım. Ke o zaman nasıl tanımlanıyor? Ke eşittir h çarpı f eksi omega. Omega da burada yapılan işi temsil ediyor. Fotonların yaptığı işi temsil ediyor. Fırlatılan elektronların kinetik enerjisi ifadesi dolayısıyla şu şekilde temsil edilmektedir. Kinetik enerji bildiğiniz üzere fizikten 1/2 çarpı m elektronun kütlesi çarpı v kare eşittir. Ne olacak? H çarpı f eksi omega. Ve fırlatılma sonrası elektron hızı. Belirli bir şekilde elektronlar v hızıyla hareket ettiği fırlatılma sonucunda varsayılıyor. V hızıyla hareket ediyor. Peki burada eşik frekansı ne olmakta o zaman? Eşik frekansı h çarpı eşik frekansı f minimum elektronların koparılması için gerekli yapılan iş. Yani bu ne kadar büyükse kinetik enerjisi yüksek oluyor. Fakat tam sınırda ne oluyor? Burasının 0 olması gerekiyor. Tam sınırlı bölgesinde eşik frekans hesaplamak istiyorsak h çarpı f eşittir omega olmuş oluyor. F min tabi bu minimum. Ve ışık, dalga ve parçacık benzeri özellikler gösteren ikili davranışı ortaya atılmış oldu. Ve klasik fizikte temel bir paradoksa yol açtı bu da. Yani ölçüm problemindeki temel paradoksla ilişkilendirilebilir ve ışık girişim ve kırınım özelliği gösterdiğinde dalga gibi davranmakta. Ancak fotoelektrik etkide elektronlara ayrık enerji paketleri halinde enerji aktardığı için parçacık gibi davranmaktaydı. Evet, şimdi de sonuç olarak Einstein'in fotoelektrik etkiyi kuantum teorisini kullanarak açıklaması, foton kavramının tanıtması ve kuantum mekaniğinin temel ilkelerini oluşturması nedeniyle oldukça önemliydi. Dalga parçacık ikiliği ışığın klasik anlayışına meydan okumaktaydı. Işığın hem dalgaların hem de parçacıkların özelliklerini sergileyebileceğini ancak asla aynı anda sergileyemeyeceğini öne sürmekteydi. Bu paradoks kuantum mekaniğinin temel bir yönü olmayı sürdürüyor ve çok çeşitli bilimsel alanları ve uygulamaları etkilemekte. Şimdi de dalga parçacık ikiliği ve uygulamalarına ilişkin ileri araştırma yönlerine bakalım ve bunları analiz edelim. Dalga parçacık ikiliğini birleşik bir teoride uzlaştıran modern fiziğin, yani bunu uzlaştırmak modern fiziğin temel zorluklarından biri olmakta. Çeşitli yaklaşımlar araştırılmış bu bağlamda. Kuantum alan teorisine bakıldığında parçacıklar sürekli olan ve uzay ve zaman boyunca yayılan temel alanların uyarılmış durumları olarak ele alınmaktaydı. Bu çerçevede parçacıkları nokta nesneler olarak değil, dalga benzeri özelliklere sahip bir alanın uyarımları olarak tanımlamakta ve dalga parçacık doğası birleştirilmekteydi. Sicim teorisi bu kapsamda geliştirilmiş. Bu iki teoriyi, dalga parçacık ikilemini bağdaştırmak açısından parçacık fiziğindeki nokta benzeri parçacıkların yerini tek boyutlu sicimlerin aldığı sicim teorisi, bu sicimlerin dalga benzeri özelliklere de sahip olduğunu söylemekteydi ve farklı frekanslarda titreşerek teorik olarak parçacıklar ve dalgalar arasındaki boşluğu doldurmaktaydı. Bir diğeri ise bizim de ileride işleyeceğimiz, ölçüm problemi kapsamında işleyeceğimiz pilot dalga teorisi. Bu da parçacıkların bir dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilen kesin yörüngeleri takip ettiğini öne sürerek determinizmi yeniden ortaya koyan ve kuantum mekaniğinin ana akım olmayan bir yorumu olmakta. Dalga ve parçacık yönlerinin nasıl bir arada var olabileceğine dair de net bir resim sağlamaya çalışmakta. Deneysel açıdan yaklaştığımızda kuantum optiği ve ilgili alanlardaki gelişmeler daha fazla bilgi sağlayabilir. Kuantum dolaşıklığı ve süperpozisyon ilkesini içeren deneyler, kuantum mekaniğinin dalga parçacık ikiliği arasında nasıl köprü kurduğuna dair pratik göstergeler sunmaktadır. Dalga parçacık ikiliğinin kuantum alan teorilerinin gelişimi üzerinde derin etkileri vardır. Bunlar parçacık etkileşimleri şeklinde kendini gösterir ve kendileri de dalga parçacık ikiliğini sergileyen ayar bozonlarının değişimi yoluyla açıklanır. Bu ikiliği anlamak, yüksek enerjili hızlandırıcılardaki parçacıkların davranışı gibi karmaşık olguları açıklamak için de gereklidir. Burada renormalizasyon kavramına da bir göz atalım. Teorik hesaplamalarda ortaya çıkan sonsuzlukları ele almak için kullanılan kuantum alan teorisindeki bu süreç maddenin ikili doğasına da dayanmaktadır.
parçacıkların hem alanlar, dalgalar hem de ayrık enerji paketleri şeklinde ele alınması yeniden normalleştirme sürecinde kritik öneme sahiptir. Kuantum elektrodinamiğindeki uygulaması ise ışık ve maddenin nasıl etkileşime girdiğine dair bize içgörüler sunar ve özellikle fotonların, ışığın kuantumu olan fotonların yüklü parçacıklarla nasıl etkileşime girdiğini açıklar ve dalga parçacık ikiliğini doğrudan kendi çerçevesine dahil eder. Fotoelektrik etkiye dayalı teknolojilerin optimizasyonu ise bu bağlamda fotovoltaik hücrelerde açığa çıkmakta, fotoelektron spektroskopisinde kendini göstermekte ve çeşitli teknolojilerle entegre edilmektedir. Şimdi bunlara değinecek olursak, öncelikle fotonları elektronlara daha etkili bir şekilde dönüştüren malzemeler geliştirerek verimlilik artırılabilir. Bu bağlamda fotovoltaik hücreler mühendislik açısından önem arz etmektedir. Işığın farklı dalga boylarını absorbe edecek şekilde ayarlanmış malzeme katmanlarını kullanan çok eklemli güneş pilleri gibi teknikler, geleneksel fotoelektrik dönüşümünde kullanılan parçacık özelliğinin yanı sıra ışığın dalga doğasından da yararlanır. Ayrıca iyileştirmeler bu kapsamda fotoelektron spektroskopisinde de kendini gösterir. Burada malzemelerden çıkan elektronlar için daha iyi tespit teknikleri içerilebilir. Ve bu teknikler kinetik enerjinin daha hassas ölçümlerine ve dolayısıyla malzemenin atomik ve moleküler yapısı hakkında daha doğru çıkarımlara olanak tanır. Ultra hızlı lazerlerdeki gelişmeler elektron püskürtme ve etkileşim süreçlerinin dinamikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler sağlayabilir. Ayrıca malzemelerin optimum band aralıklarıyla entegre edilmesi ve yeni alaşımların veya kompozit malzemelerin geliştirilmesi fotoelektrik etkinin verimliliğini artırabilir. Cihazın fiziksel boyutunu arttırmadan ışık emilimi için etkili alanı arttırmak amacıyla yüzeylerin nano yapılandırılması umut verici başka bir yaklaşımdır. Dalga parçacık ikiliği yalnızca doğaya ilişkin temel anlayışımıza değiştirmekle kalmamakta. Aynı zamanda teknolojideki yeniliğe de bizi teşvik etmektedir. Bu ikiliğin kapsamlı şekilde açıklayan bileşik teori arayışları teorik fiziğin ilerlemesi için oldukça önemlidir ve bilgisayar, telekomünikasyon ve enerji de dahil olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji endüstrilerinde pratik sonuçlara sahiptir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.